Gürcistan Cumhuriyeti, Karadeniz'in doğu kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde ise Ermenistan ile Türkiye yer almaktadır. Gürcistan tam olarak 1008 yılında bu coğrafyada büyük bir krallık kurmuş ülkedir. Gürcistan'ın bu kraliyet dönemindeki en güçlü hükümdarı olan Kraliçe Tamara'nın yönetiminde ülke en parlak devrini yaşamıştır. Öyle ki bugün bile ona ülkede büyük saygı duyuluyor ve adı sıkça yad ediliyor. Gürcistan, tarihte sırasıyla Persler, Moğollar, Osmanlılar ve Sovyet Rusların himayesi altında kalmış bir ülkedir. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Gürcistan'ın bugün toplam olarak nüfusu 3.915.000 civarındadır. Bu insanların %90'ını tamamen Gürcüler oluştururken kalanını ise azınlık olarak Azerbaycanlı Türkler, Ermeniler ve Ruslar oluşturmaktadır. Ülke coğrafyasının büyük bir bölümü dağlardan oluşmakta. Örneğin ünlü Kafkasya Dağları Rusya sınırının büyük çoğunluğunu kapsıyor ve bu tepeler arasında Doğu Avrupa'nın en yüksek dağı olarak kabul edilen 5200 metre uzunluğundaki Şikara Dağı da bu ülkede bulunmaktadır. Gürcistan 12 idari bölgeye ayrılsa da bunların 3 tanesi ayrı özerk cumhuriyettir. Yani onlar Abhazya, Güney Ossetya ve Acaristan özerk bölgesi. Ülkenin en çok sorun yaşadığı Abhazya ve Güney Ossetya ikilisi şu anda Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş durumdadırlar. Fakat bunların bağımsızlığını dünyada tanıyan fazla bir ülke yoktur. Ancak öyle ki Rusya 2008 tarihinde Ossetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Öte yandan Rusların askeri ve ekonomik desteğiyle de yıllardır varlığını sürdüren Suriye ise geçtiğimiz 2018 yılında bu iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıdığını açıklamıştır. Türkiye ise en baştan itibaren Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunmuş ve her zaman Gürcistan'a destek olmuştur. Gürcistan ülkesi geçmişte 100 yıldan uzun bir süre Rusların yönetimi altında kaldığından bu topraklarda Gürcüce'nin yanı sıra Rusça'da en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Fakat Gürcistan'ın geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecine başlaması ve bu yolda atılan adımlar nedeniyle ülkede İngilizcenin bilinirliği hızla artmakta ve yakın gelecekte de Gürcistan'da en çok konuşulan dilin İngilizce olacağı öngörülmektedir. Yüz ölçümü küçük bir ülke olmasına rağmen Gürcistan, Kafkasya'nın stratejik bir noktasında bulunması nedeniyle transit geçişler için son derece kritik bir önem taşımaktadır. Ülkenin başlıca ekonomik gelirleri de genelde ya bu transit geçişlerinden ya da tarım ile hayvancılık alanından gelmektedir. En büyük ticaret ortağı Türkiye olan Gürcistan'ın 2019 yılındaki toplam ekonomisi 16 milyar dolar civarındadır. Dünyanın parasal geçim bakımından en yaşanılabilir ülkelerinden bir tanesi Gürcistan'dır. Öyle ki dünyanın en ucuz ülkeleri arasında bulunmaktadır. Bu sebeptendir ki Gürcistan birçok üniversite öğrencisi tarafından okuma amacıyla tercih edilen bir ülke konumundadır. Ancak güçlü ve zengin bir kültüre de sahip olan Gürcistan'da binlerce yıllık eski kilise ve tarihi yapının da bulunması oldukça dikkat çekmekte. Gürcistan'ın başkenti Kura Nehri'nin kenarında bulunan Tiflis'tir. Yaklaşık 1.800.000'lik bir nüfusu bulunan Tiflis, dilencilerin şehri olarak biliniyor. Öyle ki burada her 20 metrede bir dilenciyle karşılaşmak mümkündür. Dini yönü ağır basan bir başkent olduğundan dolayı insanlar dilencilere bolca para vermektedir. Tiflis her yönüyle çok eski bir şehir olsa da son derecede güvenlidir. Çünkü Gürcistan güvenlik konusunda Avrupa'da en üst sıralarda yer almaktadır. Ülkede cezalar çok yüksek olduğu için burada suç oranı da oldukça düşük. Gürcistan'a araba ile gidildiğinde yol kenarlarında sıkça ineklerle karşılaşılmaktadır. Bu yollarda serbestçe dolaşan ineklere çarpmanın da büyük cezaları vardır. Diğer dünya ülkeleri kedi ya da köpek beslerken Gürcistanlılar inek beslemektedir. Bu yüzdendir ki nüfusun 1/3 hayvancılık işleriyle uğraşmakta. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize uygulamayan ülkeler arasında yer alan Gürcistan'a gidebilmek için yalnızca tek bir kimliğin bulunması yeterlidir. Türk turistlerin sıkça gittiği Batum ve Tiflis gibi bölgelerde iletişim kurulabilecek düzeyde Türkçe konuşan insanlar bulunmaktadır. Gürcistan nüfusunun %84'ü Hristiyanlardan oluşurken %11'i Müslüman, kalan kısımda ise diğer dinlere mensup olan insanlar bulunmaktadır. Son olarak Gürcistan dünyanın en derin mağarasına sahiptir. 2100
995 metre derinliğinde ve en dibine inilebilmesi ortalama 30 gün sürmektedir. Haritada görüldüğü gibi Eyfel Kulesi bile yanına getirildiğinde ne kadar da küçük kalmakta. Ayrıca dünyada bu mağaranın sonuna kadar inebilenlerin sayısı oldukça azdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki coğrafya videolarını kaçırmamak için bu videoyu beğenebilir, paylaşabilir ve de kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.